Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Bu hafta yine ani değişimler söz konusu olacak. 17, 18, 19 Şubat birçoğumuz için büyük değişimlerin tarihleri olacak. Bu tarihlere dikkat etmemiz gerekiyor. Fadime Birel ben. Astroloji Günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 15-21 Şubat arasındaki gökyüzündeki transitlerin burçlara etkilerini paylaşmaya çalışacağım. Bu haftanın en önemli tarihleri yukarıda da söylediğim 17, 18, 19 Şubat olacak. Bu haftaya ve bu aya damga vuracak olaylarla karşılaşabiliriz. 11 Şubat'taki yeni ayın etkileri hala devam ediyor. Yeni başlangıçlar yapmak için bu hafta çok güzel enerjiler var. Dilekler, istekler, ritüeller yapmak için ve hayaller kurmak için çok güzel enerjiler var. Bunları hafta boyunca yapabilirsiniz. Artık geçmişin ve geçen senenin karamsar ve kuşkucu durumlarından daha da uzaklaştık. Geçen hafta arınma yaşadık. Bu hafta yenilikleri hayatımıza katmaya başlayacağız. Hafta ortasında 17, 18, 19 Şubat'ta Boğa burcundaki Uranüs ve Ay, Mars ve Ay kavuşumu, Kova burcundaki Satürn, Güneş, Venüs, Merkür ve Jüpiter kavuşumuna ters açıda olacak. Bu da ani gelişmeleri işaret ediyor. Özellikle teknoloji, uzay, yemek sektörü, finans sektörü, gayrimenkul sektörü, estetik ve güzellikle ilgili alanlarda büyük buluşlar, ani değişimler, farklı konularda başlangıçlar işaret ediyor. Bu hafta tarımla ilgili yeni teknolojik gelişmeler çok fazla göreceğiz. Teknolojik alet ve sistemlerin tarım, toprak konularında daha fazla işe yaradığını göreceğiz. Buna dair yeni başlangıçların haberlerini de alacağız. Bu hafta dünyanın gündeminde ekonomiden dolayı ayaklanmalar, grevler ve isyanlar çok fazla olacak. Hafta ortasında bundan dolayı beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Acı haberler de alabiliriz. Hafta ortasında hava ve toprakla ilgili afetler de yaşanabilir. Fırtına olabilir, hortum olabilir, kasırga olabilir. Toprak ve bitkiler bundan zarar görebilir. Rusya'da hafta ortasında lider konusunda ani bir gelişme olabilir. Bu geçmişten gelen konuların sonucu olabilir. Ani ve beklenmedik yeni bir konu olabilir. Rusya Mart başına kadar kaos ortamlarını yaşamaya devam edecek. Rusya'da önümüzdeki 2 sene içinde İkizler Burcu ve genç bir lider göreve gelecek. Hafta ortasında Amerika'da sağlık alanında büyük bir buluş yaşanabilir. Amerika'da sağlık konusunda beklenmedik haberleri de alabiliriz. Amerika'da hafta ortasında gıda zehirlenmeleri de gündeme gelebilir. Amerika'da sosyal mecralarla ilgili yeni gelişmelerin haberlerini de hafta ortasında alabiliriz. Fransa'da hafta ortasında büyük ve beklenmedik bir gelişmeyle karşılaşabiliriz. Geçmişten gelen bazı konular nedeniyle ani değişimler yaşanabilir. Fransa'da ekonomik konularında geçmişten gelen konular gündeme gelecek. Kaos tırmanışa geçebilir. Ülkemizde bu hafta ortasında sosyal mecralarla ilgili ani gelişmeler yaşanacak. Önceki konular gündeme gelip bazı kararlar alınacak. Ancak bu kararlarda kararlı kalınmayacak. Bu kararlar ilerleyen zamanda değişecek. Ülkemizde siyasette ikili görüşmeler çok fazla yapılacak. Bu görüşmelerden yeni yasa konusunda bazı sonuçlar çıkacak. Ancak bu sonuçlar geçerli olmayacak ya da bu sonuçlar çok uzun süre konuşulacak. Ülkemizde geçmişten yarım kalmış gençlerle ilgili konular gündeme gelecek. Bu konular sonuca bağlanamayacak ama sosyal mecralarda daha fazla yer alacak gibi görünüyor. Hafta ortasında Elon Musk sosyal mecralarla ilgili yeni bir konuyu gündeme getirecek. Sosyal mecralarda hafta ortasında büyük bir açıklama yapabilir. Bu konu çok konuşulacak. Sosyal mecralarla ilgili ortak ve büyük bir projeyi de bu hafta ya da önümüzdeki hafta başlatabilir. Azerbaycan sanki büyük bir değişime hazırlık yapar gibi. Bu hafta bu hazırlığa dair bazı açıklamalar yapılacak. Mart ve Nisan aylarında Azerbaycan'da sesler çok yükselecek. İş konusunda yeni anlaşmalar, sözleşmeler yapılacak. Azerbaycan bu hafta yurt dışı ile bağlantılı konularda yeni gelişmelerle karşılaşacak. Bu yeni konular 2 ay gündemde olacak. Bu da Azerbaycan için zor bir süreci işaret ediyor. Bu zor süreç
Azerbaycan'da değişimlere de neden olacak. Mart ve Nisan aylarında Azerbaycan'ı çok konuşacağız. Şimdi 15-21 Şubat arasındaki gökyüzü transitlerinin burçlara etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 15-21 Şubat haftası gökyüzündeki transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Mistik konularla, psikik güçlerle, astrolojiyle ilgili konularda geçen hafta yeni bir düzeni hayatınıza katmaya başladınız. Umarım başladınız, çünkü önümüzdeki 2 sene bu konular hep gündemimizde olacak. Bu konularda hem yoğun olacaksınız hem de başarılı olacaksınız. Bu konularda hem kendinizi geliştireceksiniz hem de çevrenizdekilere çok faydalı olacaksınız. Son 6 aydır kitaplar konusunda kendinizi yenilemeye başladınız. Farklı kitaplar okumaya başladınız. Daha mistik konular içeren, daha çok geleceğe dair size kazanımlar sağlayan kitaplar okumaya başladınız. Belki teknolojiyi daha iyi anlamak için, teknolojik sistemleri daha kolay anlayabilmek için de yeni kitaplar okumaya başladınız. Yeni arkadaşlarınız sizi yeni kitaplarla tanıştırdılar. Bu da size yeni pencereler açmaya başladı. Artık hayata farklı pencerelerden bakmaya başladınız. Önümüzdeki 2 sene bunlar hep olacak. Önümüzdeki 2 sene sosyal haklar, insanların, hayvanların ve diğer canlıların hakları konusunda liderlik yapacaksınız. Bu konularda hep ön saflarda olacaksınız. Hem kendiniz için hem çevrenizdekiler için mücadele etmeye başlayacaksınız. Bu sizin hem sosyal ağınızı büyütecek hem de sizin toplum önünde daha faydalı olmanızı sağlayacak. Geçen haftadan beri hayatınıza yeni arkadaşlar katılmaya başladı. Farklı kültürlerden, farklı kişiliklerden, farklı alanlardan ve farklı yaşlardan arkadaşlar hayatınıza katılmaya başladı. Bu ilişkilerle olan ilişkileriniz kısa süreli olacak ama onlardan çok şey öğreneceksiniz. Kısa ve anlık birlikteliklerinizden çok şey öğreneceksiniz. Bu öğrendiklerinizi hayatınız boyunca hatırlayacaksınız. Algılarınız açık olsun. Bu hafta parasal konular yine gündemimizde olacak. Para konusunda ani değişimlere hazır olun. Aniden para elinize gelebilir, aniden para elinizden gidebilir. Arkadaşlarınızla ilişkilerinizden dolayı parasal kazançlar sağlayacaksınız. Ancak bu paranın elinize gelmesi ve gitmesi bir olacak. Para konusunda çok dikkatli olmalısınız. Sosyal mecralardan para kazanmanız söz konusu olacak. Ya işinizle ilgili yaptığınız projeler size kazanç sağlayacak ya da sosyal mecralardaki işlerinizden çok para kazanacaksınız. Ama bu konuda yavaş adımlar atmalı, sabırlı olmalısınız. Yoksa aniden gelecek para aniden elinizden gidebilir. Önümüzdeki 2 sene sezgiler, mistik konular, psikik güçlerle, hatta astrolojiyle daha fazla ilgileneceksiniz. Bu alanlarda kendinizi geliştireceksiniz. Bu alanları kullanarak ruhsal olarak da kendinizi yenileyeceksiniz. Haftaya gün gün bakmadan önce yıllık danışmanlık hizmeti talep edenlerin ilgisi çok yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. 15-21 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak haftanın başında enerjiniz çok yüksek olacak. İşle ilgili görüşmeler yapmak için hafta başına randevu verebilirsiniz. Güçlü olacağınız için görüşmelerde de başarılı olacaksınız. Hafta başında sosyal mecralarda, sosyal alanlarda toplum önünde büyük bir başarı da kazanabilirsiniz. Hafta ortasında parasal konularda ani ve büyük bir değişim yaşayabilirsiniz. Bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Beklediğiniz para varsa elinize geçebilir. Yeni parasal kaynaklarla ilgili haberleri de alabilirsiniz. Gayrimenkul alım satımı ile ilgili uzun zamandır düşündüğünüz planları hafta ortasında tamamlayabilirsiniz.
Yemekle ilgili, estetik ve güzellikle ilgili, finansla ilgili işi olanlar hafta ortasında bu işlerinize dair planlarınızı tamamlayacaksınız. İşi olmayanlar hafta ortasında bu alanlarda iş haberleri alabilir ve başlangıç yapabilirsiniz. Hafta sonunda çevrenizdekilerle görüşmeler yapacaksınız. Kardeşleriniz veya yakın çevrenizdeki kişilerin parasal konularıyla ilgilenebilirsiniz. Bu konularda yenilikler karşınıza çıkacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 15-21 Şubat haftası gökyüzündeki transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son haftalarda hayatınızda değişiklikler yapmanız için evren size sürekli işaretler gönderdi. Siz bu işaretleri algıladıysanız değişimleri de gerçekleştirdiniz. Ama algılamadıysanız artık gözünüzü açın ve yapmanız gereken değişimleri algılayın. İş mi, ev almak mı, evlilik mi, boşanmak mı, ilişki mi, eğitim mi? Hangisinde çok zorlanıyorsunuz? Hangisinde değişiklikler yapsanız daha mutlu olursunuz? Bunları düşünmeye başlayın. Bunlarla ilgili neleri değiştirmek istersiniz? Bunları hayal edin. Bu hayaller Mart ayı ilk haftasına kadar hızla gerçekleşecek. Bunu göreceksiniz. Bu hafta bu hayalleri kurmak için çok güzel fırsatlar karşınıza çıkacak. Bunu da iyi algılamalısınız. İşinizle ilgili yeni teknolojik alet ve sistemleri hayatınıza katmanız gerektiğini sene başından beri daha iyi anlamaya başladınız. Zaten son 2 senedir teknolojik aletlere karşı daha fazla ilgi duymaya başlamıştınız. Şimdi bunlarla ilgili yeniliklerle daha çok karşılaşacaksınız. Daha pratik olarak bunları hayatınıza katacaksınız. Önümüzdeki 5 sene teknolojik alet ve sistemleri o kadar iyi kullanacaksınız ki hayatınızın vazgeçilmezleri olacak. Mart ayı başına kadar yoğun bir iş temposu içinde olacaksınız. Bu yoğunluk size Mart ve Nisan ayında parasal kazançlar sağlayacak. Bu yüzden şimdi işinizle ilgili yoğunluğa sabredin. Meyvelerini daha sonra toplayacaksınız. Eğitimle ilgilenenler Mart ayı ilk haftalarına kadar teknolojik alet ve sistemleri hayatınıza katarsanız önümüzdeki senelerde daha başarılı olacaksınız. Teknolojik alet ve sistemlerle ilgili alacağınız eğitimler sayesinde sosyal mecralarda yeni bir sistemle ilgili bir buluş gerçekleştirebilirsiniz. Tarımla ilgili yeni bir keşif yapabilirsiniz. Yemek sektörüyle ilgili yeni bir keşif yapabilirsiniz. Estetik ve güzellikle ilgili daha pratik çözümler üretebilirsiniz. Bu yapacaklarınız size hem başarı hem de parasal kazançlar sağlayacak. Bu işlerden de çalışmalardan da bu sene daha fazla para kazanacaksınız. Bu hafta işle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni iş arayanlar kesinlikle yeni bir iş bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Bu konuda dilek dilemek için de güzel enerjiler var. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Hayvanlarla olan bağınız çok güzel. Son 2 senedir hayvanlarla olan ilişkiniz daha da artmaya başladı. Bunu hem iş hem eğitim hayatınızda daha fazla geliştirebilirsiniz. Hayvanları ilgilendiren alanlarda önümüzdeki 2 sene yeni işlere başlayabilirsiniz. Hayvanları ilgilendiren alanlarda veterinerlik gibi ya da benzer konularda, eğitim konularında 2 sene kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu alanda önümüzdeki 5 sene ya eğitim ya da iş yapacaksınız. Önümüzdeki 12 sene sürekli para kazanacaksınız. Bu hafta eğitimle ilgili konularda daha dikkatli olmalısınız. Teknolojik alet ve sistemleri kullanırken daha dikkatli olmalısınız. Yavaş ve sabırlı olursanız okuduklarınıza ve yazdıklarınıza daha iyi odaklanmalısınız. Böylece daha başarılı olacaksınız. Yeni aşk arayanlar işle ilgili alanlarda, eğitimle ilgili alanlarda yeni aşkı bulabilirsiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce yıllık danışmanlık hizmeti talep edenlerin ilgisi çok yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerini kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@
gmail.com adresime mail gönderebilirler. 15-21 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında biraz gergin olabilirsiniz. Duygu ve mantık karmaşası içinde olacaksınız. Bu 2 gün karar almak zor olabilir. Duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. Baş ağrısı ve migren ağrısı olabilir. Bunların olacağını düşünerek hazırlıklı olursanız sorun yaşamadan hızlı çözüm üretebilirsiniz. Sanatsal çalışmalar yapanlar, psikolojik konularla ilgilenenler, mistik konularla ilgilenenler hafta başında yapacağınız işlerde başarılı olacaksınız. Bunlarla ilgili topluluk önünde olacaksınız. Hafta ortasında kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Uzun zamandır tamamlamayı bekleyen konuları tamamlayacaksınız. İşinizle ilgili, eğitim hayatınızla ilgili konularda net kararlar alacak ve uygulayacaksınız. Hafta ortasında hayatınızda ani ve büyük bir değişimde yaşayabilirsiniz. İş görüşmeleri için haftanın ortasına randevu verebilirsiniz. İş görüşmelerinde başarılı olacaksınız. Köklü bir değişim yaşayacaksınız. Bu özellikle iş veya eğitim hayatınızla ilgili olabilir. Eğitimle ilgili konularda hafta başında büyük bir başarı da kazanabilirsiniz. Hafta sonunda parasal konularla ilgili olumlu gelişmeler karşınıza çıkacak. İşle ilgili beklediğiniz paraların haberlerini alacaksınız. Para konusunda olumlu sonuçlar olacak. Yeni parasal kaynaklarla ilgili gelişmeler de olacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 15-21 Şubat haftası gökyüzündeki transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Aklınızdaki sorular aydınlanmaya başlıyor. Hayatınıza düzen katmak için artık daha kolay hayaller kurmaya başladınız. Hedeflerinizi aklınızda kurgulamak daha kolay olmaya başladı. Mart ve Nisan aylarında hayatınızda değişimler olacak. Şimdiden bunun hazırlıklarını kafanızda yapmaya başlamalısınız. Başka şehirde, başka ülkede yaşama fikriniz varsa bununla ilgili adımlar Şubat ayı sonunda atabilirsiniz. Şubat ayı sonunda buna dair net kararları alacaksınız. Mart ve Nisan'da da hızlıca tamamlayacaksınız. İlişkilerinizle ilgili Aralık 2020'den beri kafanız karışık. Hem iş hem özel ilişkilerinizde karşınızdaki kişiyle ilgili kendinizi yenilemeniz gerekiyor. İlişkinizle ilgili artık geçmişte yaşananları geride bırakmanız gerekiyor. İlişkinizle ilgili bitiş ya da devam kararı alacaksınız. Bu iş ilişkinizde olabilir, özel ilişkinizde olabilir. Böylece ya ilişkinize yeni bir yön vereceksiniz ya da yeni bir ilişkiye hazır olacaksınız. Mart ve Nisan aylarında bunun mücadelesini daha fazla vereceksiniz. Bu konu sizi daha fazla yoracak. Karar vermeniz Mayıs sonunu bulabilir. Haziran 2020'den beri sürekli kendinize yenilikler kattınız. Hem ruhsal hem fiziksel olarak kendinizi yenilemeniz gerektiğini daha iyi anlamaya başladınız. Bir yandan estetikle ilgili teknolojik konuları takip edip bir yandan yeni araştırmalar yaparak, yeni ve farklı kitaplar okuyarak kendinize yenilik kattınız. Farklı konularda eğitimler almaya başladınız. Standardın dışında çok değişik diller öğrenmeye başladınız. Bu da kendinizi yenilemenizle alakalı oldu diyebilirim. 10 Haziran 2021'den sonra ise hayatınızda köklü değişimler yaparak daha fazla yenilikleri hayatınıza katmaya devam edeceksiniz. Son 2 senedir kafanızda çok fazla yaratıcı fikirler geliştirdiniz ama bunların çılgınca fikirler olduğunu da düşündünüz. Bu yüzden çok fazla gündeme getirmediniz. Bu çılgın fikirlerinizi gündeminize alabilirsiniz. Bununla ilgili çalışmalar yaparsanız önümüzdeki 12 sene başarılı olabilirsiniz. Özellikle yemekle ilgili, estetik ve güzellikle ilgili, finansla ilgili, gayrimenkul alanlarında çılgın fikirlerinizde başarılı olabilirsiniz. Hatta bu hafta başlangıçta yapabilirsiniz. Sanatla ilgilenenler, mistik konularla ilgilenenler, gizli gizemli konularla ilgilenenler bu hafta çok yoğun olacaksınız.
İşi olmayanlar ve iş arayanlar bu alanlardan işler bulabilirsiniz. Mars ve Satürn burcu İkizler burcu olanlar bu alanlarda kesinlikle iş bulabilirsiniz. Şimdi başlangıç yaparsanız Mart ve Nisan'da da yoğun bir iş temposunda olacaksınız. Mart ve Nisan ayında işinizle ilgili başlangıçlar yapacaksınız. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. İşinizde departman değiştirebilirsiniz. İşten ayrılabilir, işinizde büyük bir başarı da kazanabilirsiniz. Buna göre bu hafta planlar yapın, hayallerinizi kurun. Böylece değişimin kontrolü elinizde olacak. Çünkü Mart ve Nisan aylarında çok yoğun olacaksınız. Plan yapmaya vaktiniz olmadan değişimlere mecbur kalacaksınız. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce yıllık danışmanlık hizmeti talep edenlerin ilgisi de çok yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. 15-21 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak, haftanın ilk günlerinde insan hakları, hayvan hakları, hak ve adalet konularındaki çalışmalarınıza yenilikler katacaksınız. Haftanın ilk günlerinde sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, teknolojik ortamlarda, elektronik ortamlardaki işlerinizle ilgili büyük değişimleri gerçekleştireceksiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Hafta başında arkadaşlarınızla vakit geçirmek için de planlar yapabilirsiniz. Haftanın ortasında enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Duygusal olarak çok yoğun olacaksınız. Doğada zaman geçirebilir, yemek yapabilir, sanatsal aktivitelerde bulunabilir, müzikle zaman geçirebilirsiniz. Enerjinizi toplayacak konulara odaklanabilirsiniz. Duygusal patlamaları da yaşayabilirsiniz. Sanatla ilgilenenler büyük bir başarı kazanabilirsiniz. Sanatsal çalışmalarınızla ilgili teknolojik konularda yenilikler yapabilirsiniz. Bu alanlarda teknolojik alet ve sistemleri hayatınıza katabilirsiniz. Hafta sonunda enerjiniz çok yüksek olacak. Toparlanması gereken konuları toparlayacaksınız. Aşk veya iş görüşmelerinizde hafta sonunda başarılı olacaksınız. Kendinizi iyi ifade edecek ve güzel sonuçlar alacaksınız. Hafta sonunda yurt dışıyla bağlantılı konularda büyük bir başarı da kazanabilirsiniz. Hafta sonunda eğitimle ilgili konularda büyük bir başarı da kazanabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar 15-21 Şubat haftası gökyüzündeki transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son 2 senedir sosyal mecralar, sosyal alanlar, hayvanlar ve toplumla ilgili konularda daha aktif olmaya başladınız. Teknolojik platformları daha fazla kullanmaya başladınız. Geçen 2 ay ise bu konularda daha fazla mücadele etmek zorunda kaldınız. Özellikle son 3 hafta teknolojik sorunlarla karşılaştınız. Ama sabırlı olmalısınız, yavaş hareket etmelisiniz, devam etmelisiniz. Emeklerinizin karşılığını hem maddi olarak hem de manevi olarak Mart ve Nisan aylarında alacaksınız. Bu hafta işle ilgili yeni fırsatlar karşınıza çıkacak. Bunu değerlendirirseniz güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu hafta iş bulmak için güzel enerjiler var. Yeni iş arayanlar kesinlikle iş bulabilirsiniz. Finansla ilgili alanlarda, gayrimenkul alanlarında, sosyal mecralarda, hayvanlarla ilgili konularda, yatırım alanlarında, teknolojik alet ve sistemleri kullanacağınız alanlarda, yemek sektöründe, estetik ve güzellikle ilgili alanlarda yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Algılarınız açık olsun. Bunları değerlendirirseniz bu hafta başlangıç yapabilirsiniz. Bu başlangıç uzun vadeli bir işin başlangıcı olacak. Bu hafta borç alacak konusunda görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu konularda geçmişten yarım kalan konular karşınıza çıkabilir. Bunları çözeceksiniz.
Banka işlemleri, parasal işlemlerde bu hafta teknolojik alet ve sistemlerde sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu da parasal kayıplara neden olabilir. Yavaş hareket edin, dikkatli olun. Böylece sorun yaşamazsınız. Mirasla ilgili beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Bu da olumlu haber olacak gibi görünüyor. Haziran 2020'den beri kendinizi yenilemeniz gerektiğini anlamaya başladınız. Aralık 2020'den beri de sağlık konusunda artık yeni konular karşınıza çıkmaya başladı. Sağlıkla ilgili geçmişteki sorunları ve çözümleri geride bırakmalısınız. Kendinize yeni yöntemler bulmalısınız. Önceden sağlık konusunu abartıyordunuz. Şimdi artık abartmayacaksınız. Abartmanın size faydası olmadığını daha iyi anladınız. Sağlık alanında eğitimler de alabilirsiniz. Daha önceden eğitimler aldıysanız sağlık alanında eğitimler de verebilirsiniz. Bu eğitimleri sosyal mecralarda da yaparak kazançlar da sağlayabilirsiniz. Özellikle Mart ayı ilk haftasına kadar bununla ilgili başlangıç yapmak için güzel enerjiler var. Bunu değerlendirebilirsiniz. Aşk ve ilişkiler konusunda önümüzdeki hafta daha rahat hareket edeceksiniz. Bu hafta çok zorlamayın bence. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce yıllık danışmanlıkla ilgili talep edenlerin ilgisi çok yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. 15-21 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günlerinde işle yoğun olacaksanız, eğer sabırlı olursanız bu yoğunluk size büyük bir başarı getirecek. Haftanın ilk günlerinde uzun zamandır beklediğiniz işinizle ilgili haberi de alabilirsiniz. Son aylarda işinizle ilgili ertelediğiniz konuları da artık sonuçlandırabilirsiniz. İşi olmayanlar hafta başında iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunu değerlendirmelisiniz. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, e-ticaret gibi alanlarda, teknolojiyi ve elektronik ortamları ilgilendiren alanlarda, finansla ilgili, hayvanlarla, teknolojik alet ve sistemlerle ilgili konularda işler karşınıza çıkabilir. Algılarınız açık olsun. Bu fırsatları değerlendirmelisiniz. İş görüşmeleriniz için haftanın ilk günlerine randevu verebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde iş görüşmelerinizde başarılı olacaksınız. Eğitimle ilgili konularda da hafta başında başarılı olacaksınız. Hafta ortasında sosyal alanlarda, sosyal mecralarda, teknolojik ortamlarda işi olanlar büyük başarılar kazanabilirsiniz. Bu alanlarda uzun zamandır sürüncemede olan konuları toparlayabilirsiniz. Topluluk önünde daha fazla görünmeye başlayacaksınız. Topluluk önünde büyük bir başarı da kazanabilirsiniz. Hafta ortasında arkadaşlarınızla aranızda gerginlikler de yaşanabilir. Sakin kalırsanız sorun olmadan çözebilirsiniz. Hafta sonunda kendi içinize çekilmek isteyeceksiniz. Enerjinizi toplamak isteyeceksiniz. Yeni yerler, yeni konular keşfetmek isteyeceksiniz. Bunun için de doğada, açık havada zaman geçirebilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 15-21 Şubat haftası gökyüzündeki transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. İş hayatınızdaki yoğun tempo devam ediyor. Bu yoğunluk sizi biraz fazla bunalttı. İşten ayrılmayı da düşündünüz. İşinizi değiştirmeyi de düşündünüz. Eğer bu hafta işten ayrılırsanız Mart başına kadar yeni iş bulmanız biraz daha kolay olabilir. Ama iş bulmadan işten ayrılmayın. Çünkü önümüzdeki 5 sene iş konusunda planlarınızı yapmanız zor olacak. İş konusunda ani değişimler çok fazla yaşayacaksınız. Yeni iş arayanlar bu hafta kesinlikle yeni iş bulabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Çılgın projeleri olanlar işlerinde büyük bir başarı kazanabilirler. Önümüzdeki 5 sene çılgın projelerinizi ve fikirlerinizi kesinlikle gündeme alın.
Çünkü bu fikirler sizin iş alanınızda farklı olmanızı sağlayacak. Çünkü bu iş fikirleri iş alanınızda büyük başarılar kazanmanızı sağlayacak, farklı olmanızı sağlayacak. Eğitim hayatında olanlar son aylarda yoğun bir tempo içinde olmaya başladınız. Bu yoğunluk bazen sizi çok bunalttı. Her şeyi bırakıp kaçmak istediniz. Özgürlüğünüz kısıtlandı gibi oldu. Ama bu duruma sabretmelisiniz. Şimdi eğitim hayatınızda atacağınız adımlar başarılı olmanızı sağlayacak. İlerleyen zamanlarda bu başlangıçların faydasını çok göreceksiniz. Önümüzdeki 5 sene sosyal mecraları, sosyal alanları, e-ticaret gibi alanları, teknolojik alet ve sistemleri işlerinizde daha fazla kullanacaksınız. Bu alanlarda daha fazla başarılı olacaksınız. Bu hafta ikili ilişkilerinizde güzel gelişmeler olacak. Aniden evlilik kararı alabilir ve uygulayabilirsiniz. Aniden ortak bir işe başlayabilirsiniz. Aniden yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. İlişki konusunda da bu hafta şanslı olacaksınız. Aşkta şans sizden yana. Yeni aşk arayanlar bu hafta yeni aşkı bulabilirsiniz. Ancak birkaç seçenek karşınıza çıkacak. Bunları iyi değerlendirmelisiniz. Yoksa kısa süreli aşklar yaşayacaksınız. Aniden başlayan aniden de bitebilir. Önümüzdeki 2 sene ikili ilişkilerinizle ilgili konularda yoğun olacaksınız. Hem özel ilişkiniz hem de işle ilişkiniz yoğun olacak. Aniden başlayan ilişkiler, aniden biten ilişkiler yaşayacaksınız. Önümüzdeki 2 sene evlilik planlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Evleneceğiniz kişi sizin çevrenizden farklı biri olabilir, farklı kültürden olabilir, farklı ülkeden olabilir, farklı dil konuşan biri olabilir. Bu kişiyle evlilik kararı alabilirsiniz. Bu haftada evlilik organizasyonlarınızı tamamlayabilirsiniz. Ancak bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce yıllık danışmanlık hizmeti talep edenlerin ilgisi çok yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. 15-21 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günleri uzun zamandır planladığınız uzun yolculukları yapabilirsiniz. İlişkinizle ilgili uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Partnerinizle birlikte uzun yolculukta yapabilirsiniz. Eğitim hayatında olanlar haftanın ilk günleri uzun zamandır beklediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Bu sonuçla birlikte eğitim hayatınızda yeni bir dönem başlayacak. Hafta başında eğitim konularında başarılı olacaksınız. Yurt dışı ile bağlantılı işi olanlar haftanın ilk günleri bu işlerinizle ilgili yoğun olacaksınız. Uzun zamandır beklediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Ortak işlerde, başlangıçlarda yapabilirsiniz. Haftanın ortasında işle ilgili beklentileriniz sonuçlanabilir. Başvurduğunuz işlerden haber alabilir. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. İşinizle ilgili ani değişimlerde yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında işle ilgili çok yoğun olacaksınız. İşlerinizi toparlamak için güzel zamanlar olacak. Ancak bu sizi biraz fazla yoracak. Eğitim hayatında olanlar eğitimle ilgili konularda hafta ortasında başarılı olacaksınız. Enerjiniz çok yüksek olacak. Uzun zamandır beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Yeni eğitim konuları da karşınıza çıkacak. Hafta sonunda sosyal alanlarda, sosyal mecralarda, teknolojik ortamlarda işi olanlar yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu alanlarda uzun zamandır sürüncemede olan konuları toparlayabilirsiniz. Hafta sonu arkadaşlarınızla birlikte vakit de geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızın hayatıyla ilgili bazı sonuçları da göreceksiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 15-21 Şubat haftası gökyüzündeki transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım.
Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son haftalarda eğitim konularını kafanızda çok düşünmeye başladınız. Bu düşünceler biraz sizi yordu. Bazen bunalmanıza neden oldu. Bu ay sonuna kadar eğitim konuları hep olacak. Eğitimde başarı da kazanacaksınız. Özellikle bu hafta büyük bir başarı kazanabilirsiniz. Yurt dışında eğitim konusunda planlarınız varsa önümüzdeki 5 sene bu planlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Farklı konularda eğitimler alabilirsiniz. Farklı ülkelerde, farklı şehirlerde eğitimler alabilirsiniz. Mesela yemekle ilgili eğitim alabilirsiniz ama farklı tarzda ve teknolojik ortamlarda bu eğitimleri alacaksınız. Standart yemekle ilgili eğitimlerin dışında bir eğitim olabilir. Bu da size fark katacak. Bu hafta eğitimle ilgili konularda uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Bu yolculuklarda ani gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz. Önümüzdeki 5 sene eğitim alanlar, eğitim konularında ani değişimlere de hazır olmalısınız. Aniden fikir değiştirip farklı alanlara da geçiş yapabilirsiniz. Eğitim alanında işi olanlar son aylarda çok yoğundunuz. Özgürlüğünüzün kısıtlandığını düşündünüz. Çok bunaldınız. Ancak bu yoğunluk size başarılar da getirdi. Parasal kazançlar da getirdi. Önümüzdeki 5 sene eğitimle ilgili işlerinizde ani değişimler yaşayacaksınız. Hem eğitim sisteminde hem yaptığınız işlerde ani değişimler olacak. Buna da hazırlıklı olmalısınız. Son haftalarda uzun yolculuklar çok fazla yaptınız. Aniden karar verip aniden uzun yollara çıktınız. Bu hafta ortasında da planda olmayan uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Ev almak, ev satmak, ev taşımakla ilgili planlarınızı yapın. Ya bu ayın sonunda ya da 13 Mart haftasında bu planlarınızı tamamlayacaksınız. Başka şehir, başka ülke yaşamak için de planlar yapabilirsiniz. Bunu da uygulayabilirsiniz. Bu hafta sizin veya çevrenizdekilerin sağlıklarıyla ilgili güzel haberler de alacaksınız. Sağlık konularında şanslı bir dönemdesiniz. Sağlık sektöründe, kamu sektöründe eğitimle ilgili alanlarda işi olanlar bu hafta kazançlarınız daha fazla olacak. Aşk ilişkinizle ilgili kafanızdaki sorular için biraz daha beklemelisiniz, sabırlı olmalısınız. Mart ayında daha kolay çözümler üreteceksiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce yıllık danışmanlık hizmeti talep edenlerin ilgisi çok yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerini kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğet@gmail.com adresime mail gönderebilirler. 15-21 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günlerinde uzun süredir sizi zorlayan borçlarınıza daha kolay ve hızlı çözüm üreteceksiniz. Kredi ile ilgili başvurularınıza hafta başında cevap alabilirsiniz. Kredi ve borç konusunda başlangıçlar yapabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde finansal olarak biraz zorlanabilirsiniz. Borç alacak konularıyla ilgili uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Sağlık konularıyla ilgili harcamalar da yapabilirsiniz. Haftanın ortasında uzun yolculuklar yapacaksınız. Yurt dışından beklediğiniz haberleri de hafta ortasında alabilirsiniz. Yurt dışı gezisi için de planlar yapabilirsiniz. Yurt dışı ve eğitim konularında başlangıçlar yapabilirsiniz. Eğitim hayatında olanlar hafta boyunca beklediğiniz sonuçları alacaksınız. Hafta boyunca eğitimle ilgili büyük bir başarı da söz konusu olacak. Yeni bir başlangıçta yapacaksınız. Hafta sonunda işinizle ilgili güzel gelişmeler olacak. İşinizle ilgili bazı konular artık netleşecek. Yeni başlangıçlar yapacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar 15-21 Şubat haftası gökyüzündeki transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son haftalarda banka işlemleriyle çok yoğundunuz. Borçlarınız, alacaklarınız sizi biraz bunalttı. Bu ay sonlarına kadar da bu konularla ilgileneceksiniz.
Yeni bir yatırımla ilgili kredi konusu olabilir. Ev almayla ilgili kredi konusu olabilir. Borçlarınızı ödemek için yeni bir kredi çekme olabilir. Yeni bir işle ilgili kredi çekme olabilir. Banka işlemleriniz daha fazla olacak bu hafta. Bu bazen sizi bunaltabilir. Buna da hazırlıklı olmalısınız. Hafta ortasında borçlarınıza dair bazı önemli konularda da ani gelişmeler yaşayacaksınız. Hukuksal konular ve miras konuları da gündeminizde ise bunlarla ilgili hafta ortasında ani gelişmeler de yaşayabilirsiniz. Bu ay sonuna kadar kalp, damar, boyunla ilgili sağlık konularına da dikkat etmelisiniz. Özellikle bu hafta ortasında buna daha fazla dikkat etmelisiniz. 2021 ve 2022 senelerinde çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konular hep gündemimizde olacak. Onlardan çok şey öğreneceksiniz. Çocuklar veya çocuklarınızla olan ilişkilerinizden çok şey öğreneceksiniz. Çocuk konusunda şanslı bir dönemdesiniz. Önümüzdeki 2 sene çocuk yapmak için uygun bir zaman olacak. Hatta ikiz çocuğunuz da olabilir. Buna dair dilek ve isteklerinizi kesinlikle yanıt bulacak. Aşk ilişkinizle ilgili bu hafta yoğun olacaksınız. Aşkta şanslı bir dönemdesiniz. Ancak ilişkide olduğunuz kişiyle parasal konuları konuşmayın. Aşk ilişkiniz yüzünden para kaybı yaşayabilirsiniz. Aşk ilişkiniz nedeniyle fazla harcama da yapabilirsiniz. Buna da dikkat etmelisiniz. Çocuklarla ilgili işleriniz varsa bu hafta bu işlerden şanslı olacaksınız. Bu işlerden daha fazla para kazanacaksınız. Toplum önünde olduğunuz işlerinizden, sanatla ilgili işlerinizden, sosyal mecralardaki işlerinizden bu hafta daha fazla para kazanacaksınız. Bu alanlardaki çalışmalarınıza da hız katacaksınız. Son aylarda yurt dışı ile bağlantılı konularınızda değişiklikler yapmak zorunda kaldınız. Yurt dışı ile ilgili konularda daha önceki sistemlerinizde değişiklikler olmaya başladı. Yeni konular, yeni yöntemler karşınıza çıkmaya başladı. Yurt dışı ile ilgili planlarınız tamamen değişmeye başladı. Yurt dışı ile ilgili artık kendinizi yenilemelisiniz. Yurt dışı ile ilgili ilişkilerinizle ilgili planlarınızda kendinizi yenilemelisiniz. Bunları da Mayıs sonuna kadar net görmeye başlayacaksınız ve yapacaksınız. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce yıllık danışmanlık hizmeti talep edenlerin ilgisi çok yoğun, ilginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. 15-21 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında evlilik organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bunu gerçekleştirirken duygu ve mantık karmaşası da yaşayabilirsiniz. Hafta başında çocuklarınızla ilgili konularda çok fazla ikili görüşmeler yapacaksınız. Çocuklarınızın başarılarıyla ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde partnerinizle birlikte uzun yolculuk yapmak, duygusal zamanlar geçirmek için de uygun olacak. Ancak ani duygu değişimleri ve ani duygu patlamaları da yaşayabilirsiniz. Ev alma, ev satma, ev taşıma konularında hafta başında sonuçlanmalar olacak. Bununla ilgili imza işlemlerini hafta ortasında yapabilirsiniz. Haftanın ortasında finansal olarak sizi zorlayan konulara çözüm üreteceksiniz. Bu yeni kredi başlangıcı olabilir. Uzun zamandır beklediğiniz paranın elinize gelişi olabilir. Borçlarınızı kapatmak konusu da olabilir. Haftanın son günlerinde yurt dışından beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili yeni konular gündeme gelecek. Bununla ilgili planlar yapacaksınız. Eğitim hayatında olanlar haftanın sonunda başarılı olacaksınız. Eğitim konularında yenilikler de karşınıza çıkacak. Hafta sonunda çocuklarla ilgili veya aşk ilişkinizle ilgili konular nedeniyle uzun yolculuklar da yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 15-20 Şubat haftası gökyüzündeki transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım.
Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son aylarda hayatınızda büyük değişiklikler yaşadınız. Bu değişiklikleri yapmadıysanız evren sizi hala buna zorluyor diyebilirim. Son senelerde özgür kalmak, özgürce gezmek, özgürce kendinizi doğaya bırakmak isteyip durdunuz. Ama bunu yapmak istedikçe daha da sıkışıp kaldınız. Son aylarda özgürlüğünüzün daha da kısıtlandığını görmeye başladınız. Artık sabrınız kalmadı ama Mart ayı ilk haftasına kadar biraz daha sabretmelisiniz. Mart ayı ilk haftasına kadar eviniz, ilişkileriniz, aileniz, ebeveynlerinizle ilgili konular hep gündeminizde olacak. Bunlarla ilgili başlangıçlar yapacaksınız. Yeni ev, yeni bir hayat, evinizde büyük değişiklikler, ev almak, ev taşımak, evde büyük tadilatlar yapmak için bu hafta uygun olacak. Ancak bunları tamamlarken bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Buna da dikkat etmelisiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Yeni bir düzen kurabilirsiniz. Bu hafta ebeveynlerinizin hayatında bazı değişiklikler olacak. Bunları kabullenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta ebeveynlerinizle iletişimde sorun da yaşayabilirsiniz. Birbirinizi anlamak zor olabilir. Söylediklerinizi yanlış anlaşılabilir. Bunun olabileceğini düşünerek daha sabırlı ve anlayışlı olmalısınız. Mart sonuna kadar parasal olarak daha kontrollü olmalısınız. Mart ve Nisan aylarında borç alacak konuları daha fazla gündeminizde olacak. Bu da sizi biraz zorlayabilir. Evliliğinizle ilgili son senelerde kafanızda bazı sorular olduysa bu hafta bu sorulara cevap arayacaksınız. Evliliğinizle ilgili bitiş ya da devam kararı alacaksınız. Ama bu kararı alırken gezegenlerin sizi bir sınavdan geçirdiğini de düşünmelisiniz. Bu sınavda sabırlı olursanız ilişkinizin güzel devam edeceğini de göreceksiniz. Bu hafta ortak işlerle ilgili konularda gündeminizde olacak. Yeni ortaklı işlere başlayabilirsiniz. Eski iş ortağınızla aranızda bazı sorunlara çözüm arayacaksınız. Bu çözümü bulamazsanız eski iş ortağınızla ayrılıkta yaşayabilirsiniz. Yeni iş arayanlar gayrimenkul alanlarında, dekorasyonla ilgili konularda, pazarlamayla ilgili konularda, yemek sektöründe, ev ve aile ile ilgili konularda, estetik ve güzellikle ilgili alanlarda yeni işler bulabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar, ebeveynleriniz veya akrabalarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Aniden başlayacak aşk, aniden evlilik kararına da dönüşebilir. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce yıllık danışmanlık hizmet talep edenlerin ilgisi çok yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. 15-21 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında sizin veya çevrenizdekilerin sağlık konularında yeni konular karşınıza çıkacak. Uzun zamandır gündemimizde olan sağlıkla ilgili konularda değişimler söz konusu olacak. Bu durum sizi zorlayacak bir durum olabilir. Ebeveynlerinizle ilgili sağlık konusu da gündeme gelebilir. Haftanın ortasında ikili ilişkilerinizde bitişler ve başlangıçlar olacak. Hem iş hem özel hayatınızda ikili ilişkilerinizle ilgili konuları tamamlayacaksınız. Bu hukuksal konularda olabilir. Evlilik organizasyonlarınızı hafta ortasında yapabilirsiniz. Hafta ortasında köklü bir değişim yapacaksınız. Bu haftayı hep hatırlayacaksınız. Haftanın son günlerinde finansal olarak sizi zorlayan konulara çözüm üreteceksiniz. Bu yeni kredi başlangıcı olabilir. Uzun zamandır beklediğiniz paranın elinize gelişi olabilir. Borçlarınızı kapatma konusu da olabilir. Hafta sonunda gereksiz harcamalar da yapabilirsiniz. Buna da dikkat etmelisiniz. Ev alma, yatırım yapma konularındaki işlemlerle ilgili parasal konuları da hafta sonunda görüşebilirsiniz. Hafta sonunda solunumla ilgili sağlık konuları da olabilir. Buna da dikkat etmelisiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için
Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yay burcu olanlar 15-21 Şubat haftası gökyüzündeki transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Bu hafta sağlık konuları daha fazla gündeminizde olacak. Sağlıkla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Aniden gerçekleşebilir bu konular. Bunun olabileceğini bilirseniz hızlı çözümler de üretebilirsiniz. Son aylarda sağlık konularında ani değişiklikler hep karşınıza çıktı. Sizin veya çevrenizdekilerin sağlıklarıyla ilgilenmek zorunda kaldınız. Bitkilerle şifa yaratabilirsiniz. Doğada vakit geçirerek şifa yaratabilirsiniz. Fazla yemek yeme sorun yaratabilir. Buna da dikkat etmelisiniz. Son senelerde kilo konusunda inişler ve çıkışlar çok fazla olmaya başladı. Son aylarda da kilo konusu sizi biraz zorladı. Önümüzdeki 5 sene kilo konusunda ani değişimler hep yapacaksınız. Hep yaşayacaksınız. Aslında evren yemek yemek konusunda 5 sene daha iradeli olacağınızı işaret ediyor. Bunu da kullanabilirsiniz. İşi olmayanlar sağlık sektöründe, kamu sektöründe, hizmet sektöründe, eğitimle ilgili alanlarda, basın yayınla, pazarlamayla, iletişimle, lojistikle, medya ile ilgili yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Sağlık sektöründe, kamu sektöründe, hizmet sektöründe, eğitimle ilgili alanlarda işleri olanlar bu hafta çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluğa sabrederseniz büyük bir başarı da kazanabilirsiniz. Haziran 2020'den beri tutulmalar Yay burcu ve İkizler burcunda gerçekleşmeye başladı. Bu yüzden siz hayatınızda büyük değişimler yaşamaya başladınız. Ya bu değişimleri gerçekleştirdiniz ya da 2022 senesi ortasına kadar bu değişimi gerçekleştireceksiniz. Artık geçmiş hayatınızı geçmişte bırakacak, yeni bir hayata başlayacaksınız. Bu yeni hayat başka şehir, başka ülkede yaşamakta olabilir. Bunlara dair planlarınızı Mayıs sonuna kadar tamamlayacaksınız. Bu hafta ortasında sağlıkla ilgili alanlarda yeni keşifler yapabilirsiniz. Bununla ilgili basın yayında ve medyada daha fazla topluluk önünde olabilirsiniz. Önümüzdeki senelerde yeni keşiflerinizle ilgili başarılar ve kazançlar da sağlayacaksınız. Son aylarda çocuklarla ilgili konular sizi çok yordu. Çocuklar veya çocuklarınızdan çok şey öğrendiniz. Hem kendinizi geliştirdiniz hem de çocuklarla olan ilişkinizi yenilediniz. Önümüzdeki 8 sene çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konularda çok özverili olacaksınız. Kendi hayatınızdan çok onların hayatı, onların yaşam koşulları sizin için önemli olacak. Onlarla ilgili konular hep ön planda olacak. Çocuklar veya çocukları ilgilendiren alanlar sizin önceliğiniz olacak. Bu durum sizin enerjinizi tüketebilir. Buna dikkat etmelisiniz. Özverili olurken kendinize zarar verebilirsiniz. Çocukları ilgilendiren projeleriniz de varsa, kitap gibi, eğitim gibi, sanatsal konular gibi, topluluk önündeki bazı konular gibi önümüzdeki 8 sene bunlardan parasal kazançlar da sağlayabilirsiniz. Bu projelerle hem kendi enerjinizi yenileyecek hem de çocukları daha mutlu edeceksiniz. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce danışmanlık hizmeti talep edenlerin ilgisi çok yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. 15-21 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında çocuklarınızla ilgili bazı konular netleşecek. Çocuklarla ilgili konular, yeni konular gündeme gelecek. Hafta başında aşk ilişkinizde de güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Duygusal zamanlar çok fazla olacak. Yeni bir aşk başlayabilir. Aşk ilişkinizde yeni ve ciddi kararlar da alabilirsiniz. Hafta ortasında sizin veya çevrenizdekilerin sağlık konularıyla ilgili ani değişimler yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Boyun, boğaz, ses telleri konusunda daha hassas olmalısınız. Haftanın sonunda hem iş hem özel ilişkinizde başlangıçlar ve bitişler yaşayacaksınız.
İkili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Yeni ortaklık konuları da gündeme gelebilir. Yeni ilişki başlangıcı da olabilir. Yeni aşk başlangıcı da olabilir. Kardeşleriniz, komşularınız veya akrabalarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Evlilik organizasyonlarınızı da hafta sonunda gerçekleştirebilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 15-21 Şubat haftası gökyüzündeki transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Bu haftadan sonra artık karamsar düşüncelerden daha da uzaklaşacaksınız. Aralık 2020'den beri içsel enerjinizi yenilemeniz gerektiğini daha iyi anladınız ve artık kendinizi, içsel enerjinizi yenilemeye başladınız. Bunun da faydalarını görmeye başladınız. Buna dair detayları diğer videolarda çok anlattım. Eğer burcunuz, yükselen burcunuz ve ay burcunuz Oğlak burcuysa özellikle geçen haftaki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi Aralık 2020'den beri yenilemeniz gereken farklı bir konuya değineceğim. Sanatla ilgili işleri olanlar, psikolojiyle ilgili işleri olanlar, bunlarla ilgili eğitim alan veya eğitim verenler işlerinizde kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Artık eski sistemlerden uzaklaşmalısınız. Eski sistemleri değiştirmelisiniz. Onları geride bırakmalısınız. Bunu da bu hafta daha kolay yapacaksınız. Geçmişteki sistemlerden bu hafta daha kolay uzaklaşacaksınız. Yenilikleri daha kolay kabul edeceksiniz. Hayatınıza katacaksınız. Siz para kazanma, iş fikirleri yaratma konusunda çok başarılısınız. Bu özelliğiniz sizi biraz hırslı da yapıyor. Bu hırs gün geçtikçe artan bir durum oluyor. İş, çalışma, başarı ve para kazanma konularıyla o kadar kafanız meşgul olmaya başlıyor ki hayatın zevklerini hep erteleyip duruyorsunuz. Siz çalışmayı seviyorsunuz, sorumluluk almayı seviyorsunuz, başarmaktan çok iş yapmayı seviyorsunuz. Sorumluluk alıp yerine getirmeyi seviyorsunuz. Bunu yaparken de çok özverili çalışıyorsunuz. Çevrenizdeki kişilerin yaptıklarını çoğu zaman beğenmiyor, kendiniz yapmak istiyorsunuz. Bu da iş yükünüzü artırıyor. Sonra çevrenizdekilerin size iş yüklediğini düşünüyorsunuz. Aslında biraz sorumluluk paylaşmasını öğrenirseniz hem siz rahat edeceksiniz hem de çevrenizdekilerle sorun yaşamayacaksınız. Bunu da önümüzdeki 2 sene öğreneceksiniz. Son aylarda çocuklar veya çocuklarınızla sorumluluk paylaşmayı öğrenmeniz gerekiyordu. Çocuklar veya çocuklarınızla olan ilişkilerinizde Ocak ayı başından beri çok yoruldunuz. Sürekli ani değişiklikler karşınıza çıktı. Onların hayatındaki değişikliklerle karşılaştınız. Onlarla birlikte kendinizi yenilemek zorunda kaldınız. Mart başına kadar da çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konularda yoğun olmaya devam edeceksiniz. Çocuklarla ilgili alanlarda işleriniz varsa bu alanlarda teknolojik alet ve sistemleri daha fazla kullanmak zorundasınız. Bu sistemlerde kendinizi yenilemek zorundasınız. Hafta boyunca parasal olarak çok güzel gelişmeler olacak. Para konusunda ani gelişmeler çok olacak. Beklemediğiniz yerlerden ani para gelişleri de olabilir. Aşk ilişkinizde Ocak ayı başından beri bir küs bir barışıksınız. Aşk konusunu biraz zamana bırakın. Mart başından sonra daha rahat hareket edeceksiniz. Aşka dair net kararlar almaktan kaçınmalısınız. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce yıllık danışmanlık hizmeti talep edenlerin ilgisi çok yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigunluğu@gmail.com mail adresime mail gönderebilirler. 15-21 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günleri evinizde değişiklikler yapacaksınız.
Son aylarda odaklanıp da yapamadıklarınızı haftanın ilk günlerinde yapacaksınız. Ev taşıma, evde tadilatlar yapma, ev alma, ev satma konularıyla ilgilenmek için haftanın ilk günleri uygun olacak. Bu işlerinizi hızla tamamlayabilirsiniz. Haftanın ilk günleri ebeveynlerinizle ilgili de bazı konularda yenilikler karşınıza çıkacak. Ebeveynlerinizle hafta başında vakit geçireceksiniz. Uzun zamandır planladığınız yolculuğa da hafta başında çıkabilirsiniz. Hafta ortasında aşk ilişkinizde kararlar alacaksınız. Bu evlilik kararı olabilir. İlişkinizde sorunlar varsa bitiş kararı da olabilir. Aşk ilişkinizle ilgili ani ve ters tepki vermekten kaçınmalısınız. Hafta ortasında çocuklarınızı ilgilendiren konularda ani değişiklikler söz konusu olabilir. Onlarla ilgili ani kararlar alabilirsiniz. Çocuklar veya çocuklarınızı ilgilendiren konularda yenilikler de karşınıza çıkacak. Sanatsal çalışmalar yapıyorsanız hafta ortasında topluluk önünde büyük bir başarı da kazanabilirsiniz. Haftanın son günlerinde sağlık sektöründen, hizmet sektöründen, kamu sektöründen, yemekle ilgili alanlardan iş başvurularınıza cevap bekliyorsanız bu cevabı alabilirsiniz. Bu alanlarda işi olanlar hafta sonunda büyük bir başarı kazanabilirsiniz. Hafta sonunda sizin veya çevrenizdekilerin sağlık konularında da daha dikkatli olmalısınız. Sağlığınızla ilgili konular karşınıza çıkacak. Sağlıkla ilgili yeni gelişmeler göreceksiniz. Eller, solunum ve doku konusunda daha dikkatli olmalısınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 15-21 Şubat haftası gökyüzündeki transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Aylardır, haftalardır hazırlık yapın, hayaller kurun, hedefler belirleyin dedim. Hayatınızda büyük değişiklikler olacak dedim. Artık gündemde siz olacaksınız dedim. Göz önünde olacaksınız, siz konuşacaksınız, siz konuşulacaksınız dedim. Bunların olduğunu benimle paylaşacaksınız dedim. Ama yoğun tempodan dolayı yorumlar atmayı da unuttunuz galiba. Geçen haftayla birlikte daha da parlamaya, daha da göz önünde olmaya başladınız. Yeni bir düzen, yeni bir hayatınızda yeni sayfalara başladınız. Umarım başladınız. Şimdi bu başlangıçlar hızla ilerleyecek. Mart ayında parasal olarak da güzel gelişmeler karşınıza çıkacak. Daha fazla kazançlarınız olacak. Şimdiden hem iş hem özel hayatınızda ona göre hayallerinizi kurun, hedeflerinizi belirleyin. Siz plan yapmayı sevmeyen birisiniz. Anlık plan yapıp uygulamayı seven birisiniz. Bu yüzden son aylardaki videolarımda plan yapmayın dedim. Hayal kurun dedim. Çünkü hayallerinizi gerçekleştirecek çok güzel enerjiler var. Bu enerjilerden faydalanmak için sürekli hayaller kurun. Sürekli hedefler belirleyin. Bu sene ve gelecek sene bu hayalleriniz kesinlikle gerçekleşecek. Hayallerinize sınır koymayın. Çılgın hayaller de kurun. Çünkü çok farklı bir hayatı yaşamaya da başlayacaksınız. Başka bir ülkede yaşamak, başka bir şehirde yaşamak, işte büyük başarılar kazanmak, işte göz önünde olmak, işte parlamak, aşkta güzel zamanlar geçirmek, çılgınca bir hayat yaşamak. Bunların hepsi gerçek olabilir. Siz sadece hayal edin, çılgın projeleri kafanızda hayal edin. Güneş bu haftada burcunuzda ilerliyor. Bu da enerjinize enerji katmaya devam ediyor. Bu enerjiyi dışa vurarak parlayabilirsiniz. Dilekler, istekler için hala güzel enerjiler var. Dileklerinize, isteklerinize sınır koymayın. Sürekli dileyin, sürekli isteyin. Enerjinizi evrene sürekli gönderin. Bu günlerin şansını değerlendirin. Ritüeller yapın, dualar edin. Sadece hayal edin. Sadece isteyin. Evinizle ilgili değişimler konusu hala gündemimizde. Ev almak, ev satmak, ev taşımak, başka ülke, başka şehre taşınmak, evde büyük tadilatlar yapmak için bu hafta uygun olacak.
Bunlarla ilgili konularda aniden karşınıza çıkacak. Bunlarla ilgili dileklerinizde dileyin. Evren bu hafta size bunlarla ilgili çok destek olacak. Aniden geçecek konularda karşınıza çıkabilir. Aşkta şans sizden yana, romantik ve duygusal zamanlar için planlar yapabilirsiniz. Partnerinizle güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Yeni aşk arayanlar bu hafta kesinlikle yeni aşkı bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Aniden başlayan bir aşk olabilir. Bu aşk aniden bir ilişkiye dönüşebilir. Hızlı evlilik kararı da alabilir ve uygulayabilirsiniz. Parayla ilgili şans sizden yana. Hem beklediğiniz paralar elinize geçecek, hem beklemediğiniz paralarla karşılaşacaksınız. Para konusunda o kadar olumlu ve güzel gelişmeler yaşayacaksınız ki gelen paraları da dikkatli kullanmalısınız. Gereksiz harcamalar yapabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgili konularda bu hafta gündeminizde olacak. Hafta ortasında ebeveynlerinizle ilgili ani gelişmeler de yaşayabilirsiniz. Sağlık konusunda şanslı bir dönemdesiniz. Estetik ve güzellikle ilgili konularda işlemler yaptırmak için de bu hafta uygun olacak. Bunu değerlendirmelisiniz. Ancak işlemleriniz biraz yavaş ilerleyebilir. Siz de sakin olmalısınız. Haftaya gün gün bakmadan önce yıllık danışmanlık talep edenlerin ilgisi çok yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirler. 15-21 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak, haftanın ilk günlerinde kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili konularda yenilikler karşınıza çıkacak. Onlarla olan ilişkileriniz gündeme gelebilir. Haftanın ilk günlerinde kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınızla vakit geçirmek isteyeceksiniz. Bunun için de plan yapabilirsiniz. Basın yayınla, iletişimle, lojistikle, satış, pazarlama konularında beklediğiniz iş haberlerini haftanın ilk günlerinde alabilirsiniz. Bu konulardaki işlerinizde büyük değişimler yaşayabilirsiniz. Terfi edebilir, işten ayrılabilir, iş yerinizi değiştirebilirsiniz. Bunlarla ilgili bitişler ve başlangıçlarda yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Ev alma, ev satma, ev taşıma, evde büyük tadilatlar yapmak için de hafta ortası uygun olacak. Bunlara dair sonuçları da alabilirsiniz. Bunlarla ilgili ani değişimlere de hazır olmalısınız. Beklenmedik ve büyük bir değişim yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında ebeveynlerinizle ilgili yeni konular karşınıza çıkacak. Bu yeni konular 6 ay gündemimizde olacak gibi görünüyor. Evlilik organizasyonu olanlar hafta ortasında bunu gerçekleştirebilirsiniz. Yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Hafta sonunda aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler olacak. Duygusal olarak yoğun olacaksınız. Aşk ilişkinizde yeni ve ciddi kararlar da alabilirsiniz. Hafta sonunda çocuklar veya çocuklarınızla daha fazla zaman geçireceksiniz. Onların hayatındaki yenilikleri de göreceksiniz. Çocuklarla ilgili iş yapıyorsanız bu işlerinizde yeni başlangıçları da hafta sonunda yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, balık burcu olanlar 15-21 Şubat haftası gökyüzündeki transitlerin burcunuzu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son haftalarda kardeşlerinizle ilgili konular çok fazla gündeme gelmeye başladı. Onların hayatındaki konular sizi de ilgilendirmeye başladı. Bazen bu konulardan bunaldınız. Bazen onlarla olan ilişkilerinizden bunaldınız. Onlarla olan ilişkilerinize farklılık katmayı düşündünüz. Belki de onlardan uzaklaşmayı düşündünüz. Belki de onlardan tamamen uzaklaştınız. Mart başına kadar da kardeşlerinizle ilgili ani gelişmelere hazır olun. Onların hayatında ani değişimlere şahit olacaksınız.
Son aylarda yeni komşular edindiniz, eski komşularla ilişkilerinizi gözden geçirdiniz, belki eski komşularınızı hayatınızdan çıkarttınız, anlaşmazlıklar yaşadınız, komşularınızla ilgili yeni haberleri de aldınız, komşularınızla olan ilişkilerinizin sizin hayatınızda etkilediği diyebilirim. Birkaç hafta komşu ilişkilerinizde daha sakin olmalısınız, daha sabırlı olmalısınız. Onların sizin hayatınıza katacağı yenilikleri sabırla karşılamalısınız. Yoksa büyük sorunlar yaşayabilirsiniz. Yeni iş arayanlar bu hafta sanatla ilgili, mistik konularla ilgili, iletişim alanlarında, pazarlama alanlarında, lojistikle ilgili alanlarda, basın yayınla, yemek sektöründe, gayrimenkul sektöründe, estetik ve güzellikle ilgili alanlarda, finansla ilgili alanlarda yeni işler karşınıza çıkabilir. Bunlarla ilgili görüşmeler yaparsanız bu hafta veya Mart başına kadar başlangıç yapabilirsiniz. Bu hafta ortasında bu konularda ani haberler de alabilirsiniz. Bu alanlarda işleri olanlar bu hafta parasal kazançlarınız daha fazla olacak. Son aylarda sezgileriniz çok kuvvetli. Ne düşündüyseniz oluyor, ne isteseniz oluyor. Bu durum bu hafta da devam edecek. İsteklerinize dikkat edin. İyi de olsa, kötü de olsa sizi bulacak. Bu yüzden kötü düşüncelerden uzak durun bence. Mistik konularla ilgilenmek, meditasyon yapmak, ritüeller yapmak için bu hafta uygun olacak. Mart ve Nisan'da hayatınızda büyük değişimler olacak. Bu değişimlere dair dileklerinizi dileyebilirsiniz, hayallerinizi kurgulayabilirsiniz. Mart ve Nisan aylarında evinizle ilgili büyük değişimler yaşayacaksınız. Ev alma, ev satma, ev taşıma konuları gündeminizde olacak. Şimdiden bunların hayallerini de kurmalısınız. Aşk hayatınızda biraz durağan bir dönemdesiniz. Kafanız biraz karışık. Şubat ayı sonundan itibaren aşkta daha şanslı olacaksınız. Aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar da alacaksınız. Evlilik hayali olanlar Şubat sonuna planlarınızı yapabilirsiniz. Son aylarda planlayıp da gerçekleştiremediğiniz organizasyonlarınızı Şubat sonunda gerçekleştirebilirsiniz. Aralık 2020'den beri işinizle ilgili değişimler yapmayı düşünmeye başladınız. Bununla ilgili sürekli yenilikler karşınıza çıktı. Mayıs sonuna kadar da yeni fikirler hep karşınıza çıkacak. Mayıs sonunda da artık işle ilgili büyük değişimi sonuçlandıracaksınız. Haftaya gün gün detaylı bakmadan önce yıllık danışmanlık talep edenlerin ilgisi çok yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim arkadaşlar bilirler. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Yıllık danışmanlık öngörülerinin kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğ@gmail.com adresime mail gönderebilirler. 15-21 Şubat haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günleri parasal olarak çok güzel gelişmeler karşınıza çıkacak. Parasal olarak yeni haberleri de alabilirsiniz. Haftanın ortasında kardeşleriniz, komşularınız, akrabalarınızla ilgili ani değişimlerin haberlerini de alabilirsiniz. Onlarla daha fazla vakit geçireceksiniz. Onların hayatındaki değişimlerde onların yanında olacaksınız. Hafta ortasında yeni iş konuları gündeme gelebilir, var olan işinizde yenilikler olabilir ya da yeni bir işe başlama konusu olabilir. İşinizle ilgili ani değişimler yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda evinizde olmak, ailenizle birlikte olmak isteyeceksiniz, ebeveynlerinize vakit geçireceksiniz. Hafta sonunda evinizle ilgili değişiklikler de yapacaksınız. Ev taşımak, evde tadilatlar yapmak için hafta sonu uygun olacak. Bunlarla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Ev almak, ev satmakla ilgili yeni konular da gündemimize gelecek. Mistik konularla ilgili evinize yenilikler de katmak isteyebilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için de Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.